Merhaba, Doktor Ömer Erdem Akkaya, ben üroloji uzmanı. Prezervatifle ilişkiye girdiniz. Daha doğrusu giremediniz ve başarısız oldunuz. Yani ilişki esnasında prezervatif kullanmaya çalıştınız ve başarısız oldunuz. Bu sizde sertleşme bozukluğu olduğu anlamına gelir mi? Bir kere yaşandığı zaman kişide sertleşme bozukluğu yaşanmışlığı meydana geliyor. Bu ne demek? Kişi ben bir kere sertleşme bozukluğu yaşadım, prezervatif kullandım ya da kullanmadım, fark etmiyor. Onu yaşamış. Bir kere o yetersizlik duygusunu yaşamış. Onu tecrübe etmiş. Tecrübe ettikten sonra bir sonraki ilişkisinde de acaba ister prezervatifle ister prezervatifsiz girsin ilişkiye, bir sonraki ilişkisine, acaba bu tekrar benim başıma gelir mi? Yani kişi o kehaneti çağırmaya başlar. Yani performans anksiyetesi, yani sertleşme bozukluğu kaygısı artık meydana gelmiş olur. 20-25 yaş grubunda yapılan çalışmalarda prezervatifle ilişkiye girmeye çalıştıklarında yaklaşık %25'inde sertleşme sorunu yaşadıkları tespit edilmiş ve bu nedenle prezervatiften tamamen uzaklaşmışlar. Birçok neden olabiliyor bu sertleşme sorununu meydana getiren sebep. Prezervatifle sertleşme sorunu yaşayanlarda daha çok dikkat eksikliği sendromu tespit edilmiş. Yani kişi bir anda prezervatife konsantre oluyor ve cinsellikten bir anda soğuyor, bir anda uzaklaşıyor cinsellikten ve ereksiyon kaybı yaşıyor. Birçok nedeni var tabii. Mesela prezervatif eğitimi almamış olması, büyük prezervatif tercih etmiş olması, küçük prezervatif tercih etmiş olması, prezervatifi takarken çok zorlanması, vakit geçirmesi ya da yeterli ereksiyona ulaşmadan prezervatif takmaya çalışması ya da o anda partneriyle bir münakaşaya girmesi, partnerinin bir söz söylemesi o anda kişide ereksiyon kaybı yaşatabiliyor. Ya da ilişki esnasında prezervatif taktıktan sonra haz düzeyinin düşük gelmesi, yani haz alamadığı için ereksiyon kaybı yaşaması, yani kalın bir prezervatif kullanması, ince bir prezervatif tercih etmemiş olması ilişki esnasında prezervatif kullanırken başarısızlıklar meydana getirebiliyor. Bu da az değil arkadaşlar. Yaklaşık %25 civarında tecrübe edilmiş bir olay. Çok yakın bir arkadaşımın bana bahsettiği olaydan anlatayım size ki bu olayı birçok insan yaşamıştır. Gençlik döneminde prezervatif kullanın. İşte cinsel yolla bulaşan hastalık olmasın, sizi istenmeyen gebeliklerden korunsun diye yönlendirme. Hala bu şekilde yönlendirmeler var. Prezervatif kullandıktan sonra çok güzel yaşayacağınız bir ilişkiyi hüsranla bitmesi sonrasında prezervatif bir daha kullanmıyorsunuz. Ya da ilişki esnasında prezervatifi söküp atıyorsunuz. Prezervatifsiz devam ediyorsunuz ilişkiye. Ya da yapılan anket çalışmalarında prezervatif çıkarttıktan sonra kadın tekrar elle ya da oral seks yaparak uyarmaya çalışıyor. Yani durum kurtarılmaya çalışılıyor. Durum kurtarılırsa da tekrar ilişki devam ediyor. Ve bu aklının bir köşesinde kalıyor kişinin. Aradan 1 sene 2 sene değil arkadaşlar. 30 yıl geçtikten sonra dahi 30 yıl boyunca prezervatifsizlik ilişkiye giren arkadaşım 30 yıl sonra bir partneri diyor ki ben prezervatifsiz ilişkiye girmeyeceğim seninle ve arkadaşım mutlaka onunla ilişkiye girmek istiyor. İlişki esnasında küçük mavi bir hap dağıtıyor cinsel gücünü arttırmak için. Çünkü başına gelecek olaylardan korkuyor. Kehanet geliyorum diyor yani ve küçük mavi bir hap atmasına rağmen prezervatif takarken ereksiyon kaybı yaşıyor ve prezervatif çıkarttıktan sonra kadın partner oral seks yapmasına rağmen ereksiyon olamıyor ve tabii hüsranla bitiyor cinsel ilişki, morali bozuluyor ve bu tabii 30 yıl önce yaşadığı olayı tekrar yaşıyor. Şimdi bazı insanlar da prezervatifle gerçekten uyarılma problemi yaşayabiliyor. Yani o haz duygusunu alamadığı anda ereksiyon kaybı yaşayabiliyor gerçekten. Tabi bu durumda ne yapmak lazım? Kişi gerçekten şüpheli bir ilişki ise, yani geçmiş 3 ayını bilmiyorsanız, kadının testlerinin sonuçlarını bilmiyorsanız tabi ilişkiye girmemek lazım, ama hali hazırda kendi partneri ise eğer bu zaman yapılması gereken tabi vazektomi dediğimiz işte erkek kısırlaştırılması yapmak lazım. Ama tabi bunu genç erkeklerde söylemek bile mümkün değil. Yani o imkansız. Ne yapmak lazım o zaman? İşte rutin partnerle ilişkiye girmek gerekiyor. Prezervatifsiz ilişkiye girecekseniz. Ya da çocuk gebelik korunması açısından düşünüyorsanız eğer kadın partner korunacak o zaman. Ama sonuçta biz dönelim esas kendi konumuza, prezervatifle yaşanan sertleşme bozukluğuna. Prezervatifle
yaşanan sertleşme bozukluğu sizde gerçekten sertleşme bozukluğu anlamına gelir mi? Gelmez. Ama yapılan çalışmalar şunu da gösteriyor. Prezervatifle sertleşme sorunu yaşayanların yaklaşık %25'inde gerçekten bir hafif sertleşme sorunu var. Yani ereksiyon kaliteleri prezervatifle ilişkiye girenler kadar kaliteli değil arkadaşlar. Yani %75'inde prezervatifle ilişkiye giren ve başarısız olanların %75'inde sertleşme sorunu yok. Çünkü normal hayatlarında rahat bir şekilde cinsel ilişkiye girebiliyorlar bu insanlar. O yüzden bu her prezervatifle sorun yaşayan insanda sertleşme sorunu var anlamına gelmiyor. Peki ne yapmak lazım? Bir yandan da prezervatifle ilgili genel bilgiyi arttırmak gerekiyor. Nedir bu? Bir kere penisinize uyan büyüklükte prezervatif kullanmanız gerekiyor. Tam ereksiyon yaşadığınız zaman prezervatifi takmanız gerekiyor. Prezervatifi nasıl takacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz için de önceden birkaç tane prezervatifi penisinize takmanız yeterli. Kullandığınız markanın prezervatifi farklı olabilir. O kullanılan naylonun elastikiyeti farklı olabilir. O yüzden önceden denemenizde mutlaka fayda var. Prezervatifin iç tarafını, dış tarafını bilmeniz lazım ki gene ilişki esnasında bunu hangi tarafını takmam gerekiyor diye oyalanmamanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde prezervatif uygulamasını yapmanız gerekiyor ve daha sonra da ilişkiye devam etmeniz gerekiyor. Tabii prezervatifin kalınlığı, prezervatifi kullanırken aldığınız hazzın miktarı da önemli. O yüzden uygun markayı seçmeniz gerekiyor ki bunu da tabii daha önceden yapacağınız tecrübelerle ancak bilebilirsiniz. Sonuç olarak prezervatif şu an için cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellemede en sağlam yöntemlerden birisi. Hepatit B, hepatit C, HIV, herpes gibi virüslerde ya da penil HPV açısından gerçekten etkili. Hani genital HPV'de hani kasık bölgesine bulaşmasını engelleyemezsiniz HPV'nin ama yani en azından diğer viral enfeksiyonlar açısından klamidya, mikoplazma, üroplazma gibi üretit açısından gene oldukça koruyucu. Gene istenmeyen gebelikler açısından %90-98 arasında koruyuculuğu var. Prezervatif yatılmadığı sürece kolay kolay hiçbir şey olmaz gene. Prezervatif günümüzde de hala geçerliliğini koruyan çok önemli metallardan birisi bizim için. Kişi eğer prezervatif ile ilişkiye girmek zorunda ise prezervatifi nasıl kullanacağını kesinlikle bilmeli. En uygun prezervatifi kullanmalı ki neden bunu söylüyorum? Prezervatif ile ilgili kötü bir hatıranız olmasın diye. Çünkü 30 yıl sonra bile sizi yakalar ve size sıkıntı oluşturur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.